daha birkaç gün oldu. Her dönüşte olduğu gibi insanların soruları yine ama yine aklımı kurcalıyor. Nasıl yaşıyorsunuz orada? Bir şey lazım olunca nereden buluyorsun? Canı sıkılmıyor. Daha başında mısın? Peki her şeyi de kendiniz mi yaptınız? Dedim ki şu kasaba efsanelerini bir kenara bırakalım. Çünkü yoklukta yaşamıyoruz. Neyimiz eksik, neyimiz tam, neyimiz fazla. Hadi gelin birlikte bakalım. Aslında video çekecek kadar da büyük bir olay yok ortada. Sonuçta İzbe bir yerde yaşamıyoruz. O yüzden tam olarak neyi anlatacağımı da bilemiyorum. Yine de sanırım bir yerlerden başlayabilirim. Ama asıl fark ne algıladığımızda değil, nasıl algıladığımızda. Yani şehirli refleksleriyle kasabalı gerçeği tam da bu noktada çatışıyor işte. Toplu taşıma mı? Unutun. Ya yürüyeceksin ya arabaya bineceksin. Bizim ama çevreci bir çözümümüz var elimizde. Bisikletler. Sadece tek sorun İstanbul'dan geldiklerinden beri bahçede lastikleri inik halde öyle süs eşyası gibi yatıyorlar. Şalvarım olsaydı daha güzel olurdu. Buraya daha ait olurdum. Çok kötü. Gerçi İstanbul'da da yapıyorduk ama hep poşetle falan geliyoruz markete. O geleneğimizi devam ettiriyor. Neyse böyle bir market listemiz var. Ama ben ayrıştırmadım. Normalde pazar market diye ayrıştırıyorum. Komple yazdım. O yüzden aklımızda kalanlar ve checklistemizle devam ediyoruz. Mesela şehirde yumurtayı marketten alırsın. Burada zincir market de var. Organik istersen pazar da var. Ya da yan komşunun tavukları bugün mesai yaptıysa ondan da alabiliyorsun. Yani yokluk değil, bayağı bir seçenek bolluğu var. Şimdi pazarın vazgeçilmez noktası. Reklamını yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Hiçbir karşılık almamışımdır ama Ulalı kardeşler. Yani işte süt ürünleri, süt hariç her şeyi bulabildiğiniz. Yumurta buluyorsun, buradan çıkış yok. Çarşı. Neyse şimdi Uvalı kardeşler süt ürünleri satıyor ama bir tek süt ürünü gibi düşünmeyin. Zeytin mesela o bir süt ürünü değil ama en güzeli burada. Bahçeye daha yeni gidecekler, daha bahçe bitirmedi. Yumurta bir süt ürünü değil ama akıllara gelir. O da burada. Tereyağı, süt ürünü, sucuk süt ürünü değil. Ay Allah'ım çok güzel. Aşırı güzeller. Ay şu da çok güzel. Küçükken yemek yapardık bunları toplayıp yani oyun. Tamam. Bir kere daha geri dönebiliriz. Dönmeyeceğiz, buldum. O zaman pazarın en pahalı mantarını alıp yolumuza devam ediyoruz. İstanbul'dayken canım çekti dediğin bir şey 15 dakikada kapındaydı. Burada eve yemek getiren bir iki tane yer var Allah için ama onu da hiç denemedik. Açsak ya hızlıca markete koşuyoruz ya da dolaptaki o birbiriyle alakasız malzemeleri birleştirip bir yeni yemek yaratıyoruz. Sonuçta hem paramız cebimize kalıyor hem de bu sayede daha sağlıklı besleniyoruz. Böyle uzak bir yerde yani kasabada yaşıyorsan birazcık da stoklamak, depolamak ne demek onları öğrenmeye başlıyorsun. Şehirdeyken bir işi halletmek demek bütün gününün gitmesi demekti. Ama burada marketler, hastane, noter, jandarma, banka yani aklına ne geliyorsa hepsi bir arada. Mahallede turlar gibi 20 dakikada tüm evrak işlerini çözüp eve dönüyorsun. Şaka gibi ama böyle. En büyük farklardan birine geleceğim. Burada AVM yok. Yani en yakın AVM 2 saat uzaklıkta falan. Böyle İstanbul'a giderken görüyoruz onu. Ama yine de adının AVM olduğu böyle eski pasajlar olur ya onlara benzeyen İçinde birkaç tane mağazanın olduğu bir dükkan var. Geçenlerde bir ayakkabı almak için gittik. Tek bir seçeneğimiz vardı tabii ki. Ama yine de beğendiğimiz bir şey bulabildik. Büyük ihtimal birazcık daha ufak bir yerde yaşadığımız için dükkan sahibiyle uzun uzun sohbet edebildik. Bize devasa bir indirim yaptı. Yani şehirde asla bulamayacağın bir şey bu. Yani tabii aksi giden şeyler de var. Mesela internet. Burada tek bir sağlayıcı var ve onun sağladığı kaliteye, hıza mahkumsun. Nasıl yani? Ve kasaba hayatının en büyük yüzleşmesi. Şehre kıyasla bitmek bilmeyen elektrik ve su kesintileri. İlk başta nasıl yani? İnternetsiz ve elektriksiz ne yapacağız diyorduk. Bayağı bir panik halindeydik. Ama sonra... Nasıl kapanıyor bu? Ama sonra ne oldu biliyor musun? Sevmeye başladık baya. Sessizliğin, gerçekten sessizliğin ne demek olduğunu o anlarda fark ediyoruz.
Belki burada o bildiğimiz 3. nesil kahveciler, çeşit çeşit restoranlar ya da dev sinema salonları yok. Zaten şehirdeyken de kaç kere gittik tartışılır. Başta sanki dünyadan kopmak gibi hissettiriyor insana. Ama vakit geçtikçe ait olduğun yeri fark ediyorsun. İşte o zaman anlıyorsun. Aslında sen gözünde büyütmüşsün. Ama yaşarken fark ediyorsun ki hiçbir şey aslında o kadar da korkutucu değil. Seçeneklerin azalması seni daha da yaratıcı yapıyor. Yavaşlık seni daha da sakinleştiriyor. Eğer o inik lastikleri bir gün şişirmeyi başarırsak kasabaya gerçekten uyum sağlamış olacağız. Bu yeni hayat macerasında bana eşlik etmek istersen kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda varsa senin de taşınma korkularını ya da hayallerini dinlemek isterim. Şimdilik hoşça kal.